Hayal edin. Uçağın camından aşağı bakıyorsunuz. Sonsuz gibi görünen bir çöl. Ve bir anda yerde dev bir örümcek beliriyor. Ardından bir maymun, bir sinek kuşu, yüzlerce metre uzunluğunda mükemmel çizgiler. Ama yere indiğinizde bunların neredeyse hiçbirini göremiyorsunuz. İşte Nazca çizgileri tam da bu yüzden dünyanın en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Çünkü bu dev şekiller yalnızca gökyüzünden anlam kazanıyor. Peki, yaklaşık 2000 yıl önce yaşayan insanlar, henüz uçak bile yokken neden yalnızca havadan görülebilen dev resimler yaptı? Bunlar gerçekten uzaylıların iniş pistleri miydi? Yoksa bugün bile hayranlık uyandıran bir zekanın ürünü müydü? Videonun sonunda bilim insanlarının bugün en güçlü kabul ettiği açıklamayı ve yıllarca yanlış inanılan efsaneleri birlikte göreceğiz. Ama önce bu çizgilerin büyüklüğünü anlamamız gerekiyor. Nazca çizgileri, Peru'nun güneyindeki kurak Nazca Çölü'nde bulunuyor. Burası dünyanın en kuru bölgelerinden biri. Neredeyse hiç yağmur yağmıyor. İşte bu yüzden çizgiler yaklaşık 2000 yıldır bozulmadan kalabildi. Burada sadece birkaç şekil yok. Yaklaşık 800 düz çizgi, 300'den fazla geometrik şekil ve 70'e yakın dev hayvan figürü bulunuyor. Bazıları 300 metreyi geçiyor. Bir sinek kuşu, dev bir örümcek, bir maymun, balina, kondor, köpek, kertenkele ve hala anlamı çözülemeyen birçok şekil. En ilginç tarafı ise şu. Bu çizgiler öyle karmaşık değil. İnsanlar aslında yüzeydeki koyu renkli taşları kaldırarak altındaki daha açık renkli toprağı ortaya çıkardı. Yani dev bir resim çizmek için boya kullanılmadı. Sadece doğanın renk farkından yararlanıldı. Fakat asıl soru hala aynı. Bu kadar büyük şekilleri yukarıdan görmeden nasıl kusursuz şekilde yapabildiler? 1960'lı yıllarda sıra dışı bir iddia ortaya atıldı. Bazı yazarlar, özellikle Erich von Däniken, bu çizgilerin uzaylılar tarafından yapıldığını öne sürdü. Ona göre uzun düz çizgiler, uzay gemilerinin iniş pistleriydi. Bu fikir, milyonlarca insanın ilgisini çekti. Belgeseller çekildi, kitaplar yazıldı. Televizyon programları bu teoriyi yıllarca anlattı. İlk bakışta kulağa mantıklı gelebilir. Sonuçta çizgiler gökyüzünden görülüyor. Ancak bilim insanları bu iddiayı tek tek incelemeye başladı. Ve çok önemli bir sorun vardı. Çizgilerin büyük bölümü iniş yapılabilecek kadar düz değildi. Birçoğu tepelerden geçiyor. Bazıları kayalık alanlara ulaşıyor. Bazıları ise sadece birkaç santimetre derinliğinde. Tonlarca ağırlığındaki bir uzay aracının böyle yüzeylere inmesi mümkün görünmüyor. Üstelik bölgede uzaylılara ait olduğuna dair hiçbir fiziksel kanıt bulunamadı. Yani uzaylı teorisi ilginç olsa da bugüne kadar onu destekleyen güvenilir bilimsel bir delil ortaya çıkmadı. Fakat bu durum gizemi tamamen çözmüyor. Çünkü geriye çok daha ilginç bir soru kalıyor. İnsanlar bunu neden yaptı? Araştırmalar ilerledikçe yeni ipuçları bulundu. Çizgilerin yakınında antik tören alanları keşfedildi. Kırılmış seramikler, adak çukurları, müzik aletleri ve dinsel ritüellere ait izler. Bunlar önemliydi. Çünkü Nazca halkının yaşadığı bölge çok kuraktı. Su onlar için hayat demekti. Bazı araştırmacılar, çizgilerin yağmur tanrılarına yapılan tören yolları olduğunu düşünüyor. İnsanlar, bu uzun çizgiler üzerinde yürüyerek dua ediyor olabilir. Belki de tanrıların gökyüzünden bu şekilleri göreceğine inanıyorlardı. Başka araştırmalar ise çizgilerin bazı gök cisimleriyle hizalandığını gösteriyor. Güneşin doğuşu, batışı, belirli yıldızların hareketleri, ancak bütün çizgiler bu açıklamaya uymuyor. Bu yüzden bugün birçok bilim insanı tek bir açıklama yerine birden fazla amacın bulunduğunu düşünüyor. Bazıları dini törenler içindi, bazıları yön bulmaya yardımcı oluyordu. Bazıları ise toplumsal birlikteliği simgeliyordu. Yani tek bir cevap yerine birçok cevap olabilir. En şaşırtıcı gerçek şu. Modern araştırmacılar aynı teknikleri kullanarak Nazca çizgilerinin küçük örneklerini yeniden oluşturdu. Ve bunun sanıldığı kadar imkansız olmadığı görüldü. İpler, ahşap kazıklar, basit ölçüm teknikleri ve iyi bir planlama. Bunlar yeterliydi. Yüzlerce kişinin birlikte çalışmasıyla dev şekiller oluşturulabiliyordu. Yani gökyüzüne çıkmaları gerekmiyordu. Geometri bilgisi ve ekip çalışması yeterliydi. Bu keşif, insanların mühendislik becerilerinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösterdi. Asıl mucize, belki de uzaylılar değil, insan zekasının kendisiydi.
Hikaye burada bitmiyor. Son yıllarda yapay zeka destekli analizler ve drone görüntüleri sayesinde onlarca yeni Nazca figürü bulundu. Bazıları o kadar küçüktü ki onlarca yıl boyunca kimse fark etmemişti. Her yeni keşif bize aynı şeyi gösteriyor. Çöl hala tüm sırlarını açıklamadı. Belki de bugün bile kumların altında keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce yeni figür bulunuyor. Her yeni çizgi, antik insanların düşündüğümüzden çok daha gelişmiş planlama yeteneğine sahip olduğunu kanıtlıyor. Nazca çizgileri, belki de uzaylıların değil insan hayal gücünün en büyük eserlerinden birinin biri. Yaklaşık 2000 yıl önce, modern teknolojileri olmadan kilometrelerce uzunlukta şekiller oluşturdular. Bugün hala onları konuşuyoruz. Ve belki de gerçek gizem, kim yaptı sorusu değil, neden yaptı sorusu. Çünkü o sorunun cevabı hala tamamen çözülebilmiş değil. Sizce Nazca çizgileri gerçekten ne amaçla yapıldı? Bir inanç ritüeli mi? Bir astronomi takvimi mi? Yoksa henüz keşfedemediğimiz bambaşka bir sebep mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki gizem dolu belgeselde görüşmek üzere.